Herkese merhaba. Sizleri 1996 yılına götürüyorum. Beyazlarda Kasparov, siyahlardaysa Seyrevan. Hazırsanız oyuna başlayalım. D4, at F6, C4, E6, at F3, D5. Kabul edilmeyen vezir gambitine transpoze oldu. At C3, D5'e baskı uyguluyor. At B D7. At şimdilik filin çaprazını kapatsa da C5 sürüşünü destekliyor. Vezir C2. D alır C4. Gerilimi sonlandırdı ve merkezdeki piyonundan vazgeçti ama Kasparov bu piyon almaya çalışırken Seyravan rahatça taşlarını geliştirebilecek. E4. Kasparov ideal. D4. E4. Merkez piyon yapısını oluşturdu ve filin çaprazını açarak verdiği piyonu geri almak istiyor. C5. C5 sürüşüyle Kasparov'un merkezine hücum ediyor. Kasparov bu piyonu almazsa Seyravan C alır D4 ile merkez piyonunu alacak. Kasparov D5 ile devam ederse E alır D5, E alır D5'ten sonra D5 karesinde izole piyonla kalırdı ve bu piyon oyun boyunca baskı altında kalırdı. D alır C5, fil alır C5, piyonu alarak tempoyla filini geliştirdi, roku hazırladı. Fil alır C4, Kasparov verdiği piyonu geri alıyor. A6, B5 sürüşüyle vezir kanadından atak başlatabilir. A4, rakibinin B5 sürüşünü engelledi. Vezir C7, kısa rok, şah güvenliğini sağlıyor. Seyravan fil alır F2 hamlesiyle piyon kazansa da fil alır F2 oynanırsa kale alır F2, vezir alır C4. Seyravan iyi filinin yokluğunda zayıflayan koyu renkli kareleri savunmakta ciddi zorluk yaşardı. B3. Tempoyla veziri ister. Örneğin vezir C6, fil A3. Kasparov rakibinin rok atmasını engellerdi. Seyravan'ın şahı merkezde kalırdı ve taşları için uygun kareler bulabilmesi zor olurdu. Nerede kalmıştık? Kısa rok, at G4. Seyravan artık piyonu ve kaliteyi kazanmak istiyor. Kasparov basitçe vezir E2 hamlesiyle konumu savunabilirdi. Ancak bununla yetinmiyor. Rakibini feda yapmaya zorlayarak oyunu bilinmezliğe sürüklüyor. H3. At F6'ya dönerse Kasparov'a H3 temposunu hediye etmiş olurdu. At alır F2. Aşarak saldırılar var. Almak dışında bir tercih olamaz. Kale alır F2. Fil alır F2. Vezir alır F2. Oyun ortasında iki hafif taş genellikle kale ve piyona üstün gelir. Ancak Kasparov'un fili şu an boşta. Vezir alır C4. Materyal dengesi Seyravan lehine. Kalite ve piyon önde. Bu yüzden Kasparov'un dinamik oynaması şart. Statik ya da temposuz yapılacak tek bir hamle oyunu geri dönülmez biçimde koparabilir. Kasparov'un harcayacak zamanı yok. Vezir G3, ver G7'yi. Seyravan burada rok atayım, şah güvenliğini sağlarken G7 piyonunu koruyayım derse fil H6, vezir alır G7 mat ister, en iyi savunma G6 hamlesiyle kaliteyi geri vermek olurdu. Fil alır F8, at alır F8. Kasparov bir piyon geride olmasına rağmen kale D1 ile gelişimini tamamlayacak. Buna karşılık Seyravan'ın kalesi, fili ve atı 8. yatayda sıkışmış durumda. Özellikle fil için uygun bir kare bulmak son derece zor. E6 ve G6 sürüşleri koyu renkli kareleri zayıflattı ve Kasparov'un E5 hamlesiyle rakibini daha da sıkıştırması mümkün. Nerede kalmıştık? Vezir G3. Seyravan G6 sürüşüyle G7'ye olan baskıyı sonlandırmak isterse flash 6 hamlesiyle Kasparov koyu renkli karelerde hakimiyet kurardı. F6. Seyravan G7'yi bıraktı. Zaten kalite ve bir piyon önde. Bu noktada asıl mesele
materyal değil, konumu tutabilmek ve sağlıklı bir savunma planı oluşturabilmek. Vezir alır G7, kaleyi isteyerek geliyor. Vezir C5, vezir şah temposuyla C5 karesine geldi. Buradan F8 karesine dönüp kaleyi korurken vezir takası isteyebilir. Şah H1. Seyravan'ın kale F8 ile kaleyi istekten çıkarması çözüm değil. Şahı merkezde kaldı. Kasparov'un E5 sürüşü çok güçlü kalırdı ve konum kısa sürede dökülürdü. Vezir F8, kaleyi koruduğu gibi vezirleri takas etmek istiyor. Oyun sadeleşirse ve olası mat tehditleri engellenirse Seyravan kalite önde kazanca gidebilir. Vezir G4, vezir takasından özellikle kaçınıyor. Rakibinin gelişim geriliğini ve şahının güvensiz konumunu baskı altına almaya çalışıyor. Şah çekerek E6'yı almak istedi. Vezir F7, E5. E4 karesinde atı için yer açıyor. At E4 gelip D6 karesinden şah vezir çatalını hazırlıyor. Ayrıca F6 piyonu yerinden edilerek fili G5 karesinden rakip şahı kısıtlayacak şekilde geliştirebilir. Kale G8, tempoyla veziri isteyerek kalesini yarı açık G dikeyinden aktifleştiriyor. Vezir C4, F alır E4 yapılırsa at E4 ile Kasparov ciddi tehditler oluşturacak. F5, atın E4'e gelmesini engelliyor. Fil G5, rakip şahın hareket alanını daraltıyor. At B6 tempo ile veziri isteyerek filin çaprazını açsa da Kasparov vezir D4 ile tempo ile atı ister. Devamında kale D1 ile D dikeyini ele geçirirdi. H6 Seyravan vezir kanadındaki taşlarını geliştirmekte zorlanıyor. Çareyi yarı açık G dikeyinden şaha karşı atak başlatmakta arıyor. Fili saptırmak, kalesinin dikeyini açmak için piyon feda etti. Fil H4, piyon da alınabilirdi ama Kasparov filiyle tekrar oynayıp tempo kaybetmek istemiyor. Fil H4 D8 çaprazında yerini koruyor. Vezir G6, vezir alır G2 mat istedi. Vezir F1 ile mat engellenmek istenirse Seyravan vezir kanadındaki taşlarını geliştirmek için fırsat bulur. Kale G1 mat engelleme görevini kale sağlıyor ki vezir rakip taşları baskı altında tutabilsin. At F8, filin çaprazını açarken E6'yı koruma görevini at devraldı. Bu konumu incelediğimizde Kasparov'un E5 piyonu Seyravan'ın vezir ve şah kanadındaki taşlarını birbirinden ayırıyor ve aralarındaki iletişimi tamamen kesiyor. Vezir B4, vezir E7 mat isterken fili B7 piyonunun savunmasına bağlıyor. Kale G7, at E2, at F4 ile vezirin konumunu kötüleştirmek ve taşlarını rakip şaha doğru yönlendirmeye çalışıyor. Seyravan'ın fili yalnızca D7 karesinden gelişebiliyor ama fil D7 geldiğinde B7 piyonunu devamında kaliteyi kaybediyor ve oynamak için bir sebep kalmıyor. Fil gelişemediği için de A8'deki kale oyuna giremiyor. B5 Seyravan vezir kanadındaki taşların oyuna girebilmek için piyon feda ediyor. A alır B5, kale D7. Kalesini açık D dikeyinden aktifleştirirken vezirin hareket alanını arttırdı. At F4, ver veziri. Burada at H5 temposu vermemek önemli. Vezir F7, kale C1, kalesini açık C dikeyinden aktifleştiriyor. Fil B7, Seyravan sonunda fili geliştirmeyi başarıyor. B alır A6, fil alır A6 yapılırsa Kasparov at D4 ile saldırıya bir alet daha getirir. Kale alır A6 yapılırsa vezir B5 ile D7'deki kaleyi açmaza alma. Sonrasında kale C7 inme fikirleri ortaya çıkardı. Fil alır F3, atı kırıyor. G alır F3, Seyravan kale C7 gelip kaleleri değişmek isterse kale alır C7, vezir alır C7. Seyravan konumu tutmuş gibi gözükse de vezir alır F8. Şık bir vezir fedası var. Şah alır F8. Vezir alındığında at alır E6.
Şah vezir çatalı atar. Örneğin şah F7, at alır C7. Kaleyi isteyerek gelir. Kaleyi kaçmaya fırsat yok. Kasparov'un E6, E7, A7 ilerleme tehditleri de var. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. G alır F3, kale D A7, A geçerini bloke ediyor. Kale G1. Kasparov vezir kanadından yürüttüğü saldırıyı bir anda şah kanadına yönlendiriyor. Kale alır A6, at H5, çift ünlem. At almaya fırsat yok. Vezir alır H5 yapılırsa vezir E7 ile mat var. Kasparov at F6 devamında açarak şah tehditleri oluşturacak. Vezir C7, F7 karesinde şahı için yer açıyor. Kale G7, veziri istiyor. Vezirin kaçmaya fırsatı yok. Vezir 7. yatayı bırakırsa vezir E7 ile bir hamlede mat var. Kale A1, Seyravan en iyi savunma saldırıdır prensibiyle karşı atağa geçiyor. Şah G2, vezir C2, Kasparov ile fike hamlesiyle araya taş kapatıyor ve Seyravan oyunu terk ediyor. Seyravan'ın mantıklı bir şah çekişi kalmadı. Kasparov'un isteği vezir E7 ile mat etmek, kale 1 A7 ile mat engellenmek istenirse at F6, şah D8 devamında vezir alır F8 ile Kasparov mat ederdi. Mata çare olmadığını gören Seyravan oyunu terk etti. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.